Merhaba arkadaşlar, Aysunca Tasarım kanalıma hoş geldiniz. Bugün size harika bir çanta modeli göstereceğim. Bu çok farklı bir çanta. Motif yapılıyor. Instagram'da ben sayfamda bunu paylaştığımda bir Rus bayan yapıyordu. Bunu paylaştığımda çok güzel geri dönüşler aldım ve yapımını çok sordu arkadaşlar. Birkaç tane deneme yaptım arkadaşlar. İstediğim şeyi yakalayamadım. Verimi yakalayamadım. Yani şuradaki birleşme noktası yerleri belli olmasın istedim. Arttırma yaparken şuradaki köşe olmasın istedim. Bombelenmesin, çünkü kağıt iplerde ve şeylerde ütü yaptığımızda birazcık kumaşımız şey yapabiliyor, ezilebiliyor. Tok dursun, sert olsun. Gördüğünüz gibi gayet ütü istemeyen, hiç bu ütü uygulanmamış bir model arkadaşlar. Yani birçok püf noktası var. Yani benim geliştirdiğim bir şey oldu. Örnek oldu aslında. Benziyor ama şu sayıları farklı. Normalde daire yaparken sihirli halkanın üzerine 6 tane yapıp katlarını yapıyoruz. Hani dairelerde normal düzgün birleştirmek için önce bütün delikleri sık iğne, sonra bir sık iğne, bir çift bir tek, bir çift bir tek, sonra bir çift iki tek, bir çift iki tek, öyle gittiğimiz sıra öyle gidiyoruz ya. Bunda ben farklı bir metot uyguladım ki tam ütü istemesin, dümdüz bir form yakalayayım. Hem şu çıkış yeri belli olmasın. Bence çok güzel oldu. Birkaç deneme yaptım. Şimdi onu size göstereceğim. Sonra da bir sonraki videomuzda da birleşme aşamasını göstereceğim. Birleşmesi çok kolay. Şu şekilde birleştiriliyor yan yana. Ben şimdilik 3 motif yaptım. Diğer motiflerimi göstermeyeceğim, çünkü onları beğenmedim. Yapımı oldukça kolay arkadaşlar. Ben kağıt iple de aslında orijinal model rafya kağıt iple yapılmıştı. Ben o ipten burada bulamadım. İnternetten de aldım ama hala şeyim gelmedi. Kargom gelmedi. Ben şu kalınlıkta göstereyim. Makrame polyester makrame ipliği kullandım. Hemen lafı uzatmadan yapımına geçmek istiyorum arkadaşlar. Püf noktalarına dikkat ederseniz, yani şuradaki sayılar altı açıklamaya da yazacağım. Resim olarak da sonra paylaşırım. Ekran görüntüsü de alabilirsiniz. Veya beni Instagram'dan takip ediyorsanız ya da etmiyorsanız edin lütfen. Aynı isim ve logoyla Aysunca Tasarım. Oradan beni bulabilirsiniz. Orada da paylaşacağım. Açıklamaya da yazacağım. Her türlü yani ulaşabilirsiniz. Şu sayılar çok önemli. Şu formu almak istiyorsanız arkadaşlar, sayıları her türlü ulaşıp benden alabilirsiniz. DM'den de yazabilirsiniz. Oradan da gönderebilirim. Yorumlara da yazabilirsiniz. Oradan da gönderirim size. Bu püf noktaları çok önemli. Şuradaki artışlar çok önemli arkadaşlar. Bunlara dikkat edelim. Şimdi yapım aşamasına geçelim arkadaşlar. Şimdi ben dediğim gibi 3 milim polyester makrame ipliği kullanacağım. Öncelikle sihirli halkamızı yapıyoruz. Bilmeyenler için yavaş göstereyim. Şöyle bir ipliğimizi şu kısa kenar çapraz yapıyoruz. Tığımı şu araya soktum. Bir tane ilmek aldım. Farklı yapanlar da var. Ben bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Bir tane ipliğimi kilitledim. İpliğimi çıkarayım. Şimdi bunun için 6 tane sık iğne yapacağım. Şu ikisi bilmeyenler için gösteriyorum yine. Şu tekli şurada, ikili burada. Şuradan tutuyorum. 6 tane sık iğne. 1 2 3 4 5 6. Şuradaki ilmekten arkadaşlar şu çıkış yeri belli olmasın diye bir teknik var. Şurası belli olmasın. Normalde şurası. Ama bakın hiç belli değil. Normalde şöyle bir çizgi oluyor. Kaydırma tekniği yaptığımızda şöyle bir çizgi oluyor. Ben o görüntüyü sevmiyorum. Yani hepsi birlikte çantada hoş durmuyor en azından. O görüntüyü sevmiyorum. Böyle bakın hiç birleştirme yeri belli değil.
Onun için size bir teknik göstereceğim. Bunun da farklı farklı teknikleri var. Ama benim en çok sevdiğim ve pratik, kafa karıştırmayan şu ilmeği arkadaşlar, şuradaki bakın şu ilmeğimi biraz genişlettim. Şurayı birazcık bol aldım. Normalde tüm yuvarlak modellerde bitiş yaparken, arugami yapanlar bilirler. Şuradan bilmeyenler için ben gösteriyorum. Halkayı tamamlamak için böyle bir teknik var. Normalde bunu da iğneyle de yapıyorlar. Ama ben farklısını göstereceğim şimdi size. Bu ipliğimi buradan arkadan aldım. Eldeki ipliğim de arkada. Şimdi bunu biraz genişletip bunu çıkarttım. Şimdi aynı noktaya tekrardan batıyorum. Şu kısım bakın şu arkaya aldım. İpliğimle de bir tane ilmek alıp içinden çıkardım. Birazcık sert yaptığım için zorlandım arkadaşlar. Şu ilmeğimi bakın şuradaki çıkarttığım ilmeği tekrardan tığıma aldım. İpliğim arkada kaldı. Buradan bir tane ilmek aldım. Bu şekilde yukarı çıktım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane burada yuvam var. Böyle yukarıya çıktık. Şimdi bu aşağıdaki ipimizi arkadan yürüterek her yuvanın içine 2 tane sık iğne geçiyoruz arkadaşlar. Bir tane vardı zaten. Bir tane daha yapıyorum. İki, 3, toplamda 12 tane ilmek elde ettim arkadaşlar. Şimdi ipliğimizi birazcık geniş bırakıp yine ipliğim arkada arkadaşlar. İpliğim arkada. Bakın şuradaki ilk ilmekten tığımı sokuyorum. İlmeğimi alıyorum. Bakın gayet temiz. Şimdi ipliğim hala arkada. İlmeğimden tığımı çıkarıp bakın aynı deliğe sokuyorum. Bunu arkaya alıyorum. Şöyle göstereyim. Arkaya alıyorum. Bir tane ilmek. Arada kalacak iplikle. Bunu da tığıma geçiriyorum. Tekrar yapıyorum arkadaşlar. Yuvadan şöyle göstereyim. Son ilmeğimizi aldıktan sonra burayı birazcık geniş bırakıyoruz. Çıkarıp tığın iplik altta olacak şekilde tığımızı ilk baştaki ilmeğin içinden son ilmeği alıp çıkarıyorum.
birazcık çekiyorum. Sonra tığımı çıkarıyorum. Aynı ilmeğe birazcık daha çekeyim şunu. Aynı ilmeğe tekrar batıp bir tane şu aradan ilmek alıp arkadaki ilmeği de tığıma çok bırakmadığım için bakın kaydı. O yüzden birazcık dikkatli olacağız burada. Alıp ikisini bakın 2 tane ilmeğim oldu. İkisini bir kere de çıkıyorum. Böyle temiz bir geçiş sağlamış oluyorum. Bu yöntemin farklı olanları var arkadaşlar. 4-5 tane teknik var. Ben bunu kullanacağım. Daha güzel. Benim daha çok hoşuma gitti. Şimdi 1, 2, 3. yerdeyiz. 3. sıradayız arkadaşlar. Şu kısmı yapacağız. Yukarı çıktıktan sonra 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3. 2 tane, hatta şu da bir zincir olmuş oldu aslında. 3 tane zincir çekiyoruz. 2 tane doladım. Şimdi her deliğe 2 tane olmak üzere çift olarak üçlü trabzan yapacağız arkadaşlar. Şimdi bir tane battım. İlkini yalnız bırakıyorum. İkincisine 3 kere çıktığımız trabzanımızı yapıyoruz. 2 kere doladım. Aynı deliğe tekrar bir 3 kere de çıktığımız trabzanı yaptık. Aynı bu şekilde sıra sonuna kadar bütün zincirlerimizi, yuvalarımızı dolduracağız. Aynı yere. Sayıları vereceğim arkadaşlar. Şimdi 6, ikinci sıra 12. Bu sıra toplamda 24 tane üçlü trabzan elde etmemiz gerekiyor. 2 tane doladım. Bu ilk şeyi yaptıktan sonra direkt sayılar ortaya çıktığı için ilk ana hattını düzgün oturtursanız diğer sayıları çok da saymanıza gerek kalmıyor. İlk başı düzgün kurarsanız. Her ilmeğe 2'şer tane batıyorum. Ben sıra sonuna kadar yapıp geleyim arkadaşlar. Her deliğe 2 tane ikili trabzan yapacağız. Evet. Toplamda sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Son deliğimize de 2 tane basacağız. Toplamda 24 tane ikili trabzan elde etmiş olacağız. Şimdi şuradaki ilmeğimin içinden yine bunu birazcık geniş bırakıyorum. Tığımı buraya battım. Şu şekilde battım. Buradaki ilmeğimi içinden
geçirdim. İpliğimi arkaya alıyorum. Aynı deliğin içinden bir tane ilmek aldım. Arkadaki ilmeğimi de tığıma aldım. 2 ilmek oldu. Bunu tek seferde çıkıyorum ve yukarıya çıkıyorum. Şimdi püf noktası arkadaşlar. Şimdi bazı yerlerde tek, bazı yerlerde çift olarak burayı bırakacağız ki hatlı bir görüntüm olmasın. Şimdi biz kaçıncı sıradayız? 1, 2, 3, 4. sıradayız. Bir çift, bir tek olarak devam ediyoruz. Bir çift, bir tek. İlk mesela çift, buraya çift yapacağım. Bazen burayı tek yapacağım, bazen çift yapacağım. Bunlar önemli. Not olarak da paylaşacağım, kağıda yazarak da paylaşacağım. SS alıp ya da siz de bir kağıda yazıp yanınızda örerken zaten bir müddet sonra birkaç tane motif yaptıktan sonra ezberliyorsunuz. Direkt otomatikman yapıyorsunuz. Kafanız karışmıyor arkadaşlar. Bir çift yaptık, bir tane tek. Bir tane çift. Çiftten kastım, yine bilmeyen arkadaşlar için söylüyorum. Çiftten kastım aynı deliğe bir tane tek dediğimde bir deliğe bir tane batıyoruz. Çift dediğimde aynı deliğe 2 tane batıyoruz arkadaşlar. Aynı deliğe 2 tane sık iğne yapıyoruz. Bir tek bir çiftteki kasıt bu. Çiftimizi yaptık. Bir tek, bir çift, bir tek, bir çift, bir tek, bir çift, ve son çiftimizi de yaptık. İlmeğimizi biraz çektik. Aynı delikten yine batıp şurayı tuttuğum zaman bırakmayacağız. Bir tane ilmek aldım. Arkadaki ilmeği de elime aldım. İkisini bir kere de çıkamadım. Çünkü arasına batmamışım. Battım. Onu da aldım. Bir kere de çıktım. Şimdi kaçıncı sıradayız? 1, 2, 3, 4. 5. sıraya geldik. 5. sırada arkadaşlar bir çift, 3 tek. Bir çift, 3 tek olarak gidiyoruz. Şimdi yandaki ilmeğe çiftimi yapıyorum. Bir çift, 3 tane tek öreceğim şimdi. 1, 2, 3 tane tekimi ördüm. Bir tane çift ördüm. 3 tane tek. 1, 2, 3. Bir tane tek.
çift, 3 tane tek, 1 2 3, bir tane çift. Sıra sonuna kadar yapıp geliyorum arkadaşlar. Şimdi 6. sıraya geçtik arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. sıraya geçtik. 6. sırada 2 tek, 1 çift. 2 tek, 1 çift olarak devam ediyoruz. Şimdi burayı çift yapmıştık. Şimdi 2 tane tek öreceğiz arkadaşlar. Şu bir ilmek, 1, 2. 2 tek ördüm. Bir tane çift öreceğim. Bir, 2, tek ördüm, bir tane çift öreceğim. 2 tek, bir tane çift öreceğim. Sıra sonuna kadar bu şekilde geleceğiz arkadaşlar. 2 tek, 1 çift. 2 tek, 1 çift. Evet, sona geldik arkadaşlar. 2 tekimizi yaptık. Son yuvamıza çiftimizi yapalım. İpimi biraz geniş tuttum. Bakar mısınız? Hiç büyülme, eğilme yok. Taş gibi. Hiç ütü istemeden ipimi çektim. Aynı yuvaya tekrar batıp bir tane ilmek aldım. Arkadaki ilmeğimi aşağı kaydı. Tekrar tığımı aldım. Bir tane de çıktım bir kere de. Bakın hiç birleşme yeri gözükmüyor. Şimdi 7. sıramıza geldik. 7. sıramızda arkadaşlar bir tane çift, 5 tane tekli olarak öreceğiz. Bir tane çiftli ördüm. 5 tane tekli. 1 2 3 4 5. Bir tane çiftli yapıyorum. 5 tane tekli. 1 2 3 4 5. Bir tane çiftli. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ettiriyorum arkadaşlar. Evet, son sıramızda hepsini tekli örerek 8. sıramızı da bitirdik arkadaşlar. Son ilmeğimizi de
Burayı kaydırma da yapabiliriz aslında. Evet. Bakın bir el ütüsü yapalım şöyle. Gayet güzel. İpimi bir zincir çekip keseceğim arkadaşlar. Bakar mısınız? Gerçekten çok güzel oldu. Çanta. Ben şöyle yapmayı planlıyorum. Yani 2 tane telefon çantası olarak düşünüyorum. Şu şekilde. Bir tane veya üçlü de yapabilirim. Şu an için bilmiyorum nasıl yapacağım. Şu şekilde yerleştiriliyor. Arkası da bu şekilde. Gayet muntazam, birleşme yeri belli olmayan, ütü istemeyen, gayet sert bir yapıya sahip arkadaşlar. Siz istediğiniz iplikle örebilirsiniz. Çanta ipleriyle, diğer rafya iplikle, kağıt iplikle. Ben bu sefer elimde dediğim gibi makrame ipliği vardı. Onunla denedim. Bir dahakini rafya iplikle deneriz artık. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Buraya kadar izlediyseniz lütfen bir yorum ve beğeni atmayı lütfen unutmayın. Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Oradan da herhangi bir model hakkında veya istediğiniz bir örnek hakkında sorunuz olursa ulaşabilirsiniz. Beni izlediğiniz için tekrar teşekkür ederim. Hayırlı günler.